Sağlıkta kaliteye ilgi duyanlar, merhaba. İlgi duyanlara fikir vermek, yeni başlayanlara yol göstermek için bu diziyi hazırlıyorum. Sağlıkta Kalite Podcast dizisine hoş geldiniz. 17 Eylül Dünya Hasta Güvenliği Günü. Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği 11 resmi toplum sağlığı gününden biri. Amaç, hasta güvenliğini gündeme getirmek, hasta güvenliğine dikkat çekmek, hasta güvenliği konusunda farkındalığı artırmak, dünya genelinde dayanışma ve işbirliği sağlamak, sağlık hizmetlerini daha güvenli hale getirmek. Hasta güvenliği gününde dünyadaki ünlü binalar, simge yapılar ve anıtlar turuncu renkte aydınlatılıyor. Bu yılda gelenek devam edecek. Günün çıkış nedeni sağlık hizmetlerinin temel ilkesi. Önce zarar verme. Önce zarar verme ilkesi sağlık hizmetinin merkezinde yer almaya devam ediyor. Hasta güvenliği küresel bir sağlık önceliği. Amaç hastalara yönelik riskleri, hataları ve zararları önlemek, azaltmak. Bilim ve teknoloji ilerledi. Sağlık hizmetinde hastaların başına gelen istenmeyen olayların bir bölümünün önüne geçildi. Ancak bu iyileşmeye rağmen dünya çapındaki en büyük ölüm nedenlerinden biri. Güvenli sağlık hizmeti her yerde, her zaman tüm hastaların temel hakkı. Yine de her yıl milyonlarca hasta zarar görüyor. Dünya çapında ölüm ve sakatlıkların en önde gelen nedenlerinden biri. Düşük ve orta gelirli ülkelerde her yıl 134 milyon istenmeyen olay. Her yıl 2,6 milyon kişinin ölümü. Yüksek gelirli ülkelerde de durum çok farklı değil. Hastaların %10'u yetersiz sağlık hizmeti ve istenmeyen olaylarla karşılaşıyor. Sağlık hizmeti içinde zarar görüyor. Tüm bu olayların %80'i önlenebilir. En sık görülen istenmeyen olaylar yanlış teşhis tedavi, reçete hataları, ilaç kullanımı gibi. Önceki bölümlerde hasta güvenliğinin boyutlarını, önemini, buzdağının görünmeyen yüzünü konuştuk. Dilerseniz bu bölümü de izleyebilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü her yıl hasta güvenliği için bir ana tema belirler. Öncelikleri ortaya koymak için, kaynakların acil ve önemli sağlık sorunlarına odaklanması için, işbirliği ve ortaklıkların daha iyi koordine edilmesi için, daha etkili çalışmak için. Örneğin 2021 yılının ana teması güvenli doğum, anne ve yeni doğan sağlığı idi. Çünkü dünyada her gün yaklaşık 5400 ölü doğum meydana geliyor. 810 kadın hayatını kaybediyor. 6700 yeni doğan hayatını kaybediyor. Bu hayatların çoğu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, güvenli bakımın sağlanmasıyla kurtarılabilir. 2022 yılında ise ilaç güvenliği ana tema olarak belirlendi. 2023 yılı ana teması hasta güvenliği için hasta katılımını sağlamak. Hasta güvenliğini artırmak için her düzeyde, tüm ortamlarda hasta ve yakınlarının aktif katılımı gerekli. Hasta ve yakınları güvenli sağlık hizmetine yönelik politika ve çabalara dahil edilmeli. Hastaları ve yakınları kendi sağlık bakımlarına, tedavilerine katılmalı. Aktif hasta katılımı ile sağlık hizmetinin güvenliği geliştirilmeli. Hasta ve yakını katılımı sağlık hizmetlerinde güvenliği artırmak için önemli. Anlamlı hasta katılımının etkisi dikkat çekici. Kanıtlar hasta katılımı ile önemli kazanımlar elde edildiğini gösteriyor. Çalışmalar istenmeyen olaya bağlı zararların %15'e kadar azaltılabileceğini gösteriyor. Hasta güvenliği, hasta memnuniyeti ve sağlık hizmeti sonuçlarında olumlu gelişmeler oluyor. Bu nedenle hastalar ve yakınlarının katılımı sağlanmalı. Bu katılım tam bilgilendirilmiş onam ile başlar, sağlık hizmetlerinde ortak hasta güvenliği politikası oluşturma ve planlamaya kadar her aşamada olabilir. Dünya Sağlık Örgütü tüm paydaşların, özellikle hastaların hasta güvenliği için katılımını istiyor. Beklentisi hastaların politika oluşturma sürecine dahil olması, yönetişim yapılarında temsil edilmesi, güvenlik stratejilerinin tasarlanmasında yer alması, kendi tedavilerinde aktif ortaklar olması. 2023 ana teması hasta güvenliği için hasta katılımını sağlamak. Hasta katılımını sağlamak sloganı güzel ama iş uygulamaya gelince nasıl yapacağız? Hasta katılımını artırmak için yöntemler neler? Ya önümüzdeki engeller, sağlık okuryazarlığı, iş yükü, hasta yoğunluğu, hastaya ayırmak zorunda kaldığımız zamanın azlığı. Bir sonraki bölümde bunları konuşalım. Sağlıkta Kalite Podcast dizimizin yeni bölümlerinde buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.